Dünya hoş. Bir isim var. Şehadi. Teşekkürler. Merhabalar. Şimdi Şırnak'tayız. Şırnak'ta bir Ezidi köyündeyiz. Bu köyün adı Mağaraköy ve İdil'de bulunuyor. Şimdi çok önemli bir şenlik günündeyiz. Büyük kutlamalar olacak. Ülkenin farklı noktalarından, yurt dışından gelen Ezidiler var ve bayramlarını kutlayacaklar. Ben de o bayrama eşlik etmek için burada bulunuyorum. Kamerama yansıyanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun seyredelim. شما سلام گه فرمی حال بیدی سکنه مشتاقلی من همه بینه بیل بلادم گیالو جمع بده مادام شیغات میمرده و سجادم های پیره من peşi avan bu kadar faydalı bu kadar buraya. Bu kapının küçüklüğünü görüyorsunuz. Buradan eğilerek ilerliyorlar. Karayılan Ezidilerde çok önemli. Birçok kutsal alanlarında bu karayılanı görüyorsunuz. Nuh tufanıyla ilişkilendiriyorlar. Burada da bu kutsal alanla ilgili yapıları görüyorsunuz. Bakın ay var, güneş var, yıldız var. Bu üç sembol de Ezidilikte önem gören bir sembol. Birçok mezarda bunu görebiliyorsunuz. Kutsal alanda da bunu görebiliyorsunuz. Ezidiler Kürtçe konuşuyor. Kürtçe yazıyorlar. Burada yazıyor bilmiyorum ama şu Huda, yani Allah ya da Tanrı yerine geçen kavram Huda diyorlar. Ne yazıyor? Yazıyı sizler için okuyayım, belki küçük çıkar. Kapı girişi taşın üstüne basmayın. Günahtır. Ziyaret edin ve ayakkabısız üstünden geçin. Rabbim hacınızı ve hayrınızı kabul etsin. Çıktıktan sonra kapıyı ve çengerini kapatmayı unutmayın. Kilidini diyor sanırım. Hiçbir cenaze kubu helele şah adi içinde defnedilmeyecek. Karşıdaki ziyaretin içinde defnedilecek. Köçerler hayvanları katiyen kubu helele şeyh adinin içine koymasınlar, günahtır, yasaktır. Yani buranın belli bir zümreye ait olduğu söyleniyor. Oradaki insanlar defnedilebilir. Herkesi defnedemiyorsunuz. Diğer insanları defnetmek için şu karşı tarafı kullanıyorsunuz. Koçer dedikleri de ne? Onlardan bahsedeyim size. Koçer dedikleri bu bölgedeki göçer çobanlar. Tıpkı Ege'de, Akdeniz'de gördüğünüz yörükler gibi. Onlar yağışa göre, kışa göre, yaza göre seyahat ederler hayvanlarıyla. Bu köyde boşaldıktan sonra burada koçerler ikamet etmişler. Belli zamanlarda gelip hayvanlarını barındırmışlar. Haliyle mezarlığına girmesini de engellemek istemişler. Bakınız, geleneksel giyimlerini görüyorsunuz. Tabi bu giyimler şenlikler esnasında oluyor. Yoksa normal hayatta bu şekilde giyinmiyorlar. Böyle bir çadır tesis edilmiş. Şenlik amaçlı. Burada yemekler kaynıyor. Yemekler pişiyor. Kazanlar odun ateşinde. Nohutlu, etli, bulgurlu bir yemeğe benziyor. Ezidilerde açıkçası yemek bol bol veriliyor. Tanısın tanımasın herkese. Kapılar açık. Kaynayan her kazandan size de bir lokma bir şeyler düşecektir. Abi bu onların bayramıdır. Cemaat şehadi diyorlar. Şimdi Türkçe çormasını bilmiyoruz. Bu oyun için bu yemeği yapıyorlar, eğleniyorlar böyle. Burada yemeklerin yenildiği, dinlenildiği bir alan görüyorsunuz. Şu an mezarlık alanındayız. Burada kutsal saydıkları birçok mekan var. Yine bunları dini merkezinden, Irak'tan getirdikleri toprak bulunuyor burada. O nedenle çevredeki köyler yine burayı kutsal olarak sayıyorlar. Geliyorlar.
Yarın hafiften revazade. Yeni yapılan anıta doğru tırmanıyorum. Oldukça dik bir tırmanış alanı var. Bakalım tepeden köy nasıl görünüyor. Ezidilik doğarak olunan bir şey. Yani bir kişi ben gideyim de Ezidi olayım diyemiyor. Etnik, dini bir grup Ezidi olarak doğulabilir. Din değiştirerek Ezidi olamıyorsunuz. Türkiye'de bundan bir 30-40 sene önce Batman, Mardin, Urfa gibi, Diyarbakır gibi yerlerde yayılış gösteren bir halk. Dia blabi. Blabi. Ama 80'lerden sonra yoğun oranda yurt dışına göç vermiş. Şu anda Türkiye'de yerleşik olarak yaşayan Ezidi'nin 500'den fazla olmadığı söyleniyor. Burada köylere gittiğimiz zaman köylerde ya boş ya da belki 1-2 aile var. Örneğin burası tamamen boş. Hiç kimse yaşamıyor. Yakın zamanda yaşamaya uygun hale getirilecek altyapısı yapılıyor. Yerleşime de izin veriliyor. Normalde izin verilmiyordu burada yaşamaya. أو باب الشاب الغاني ونشكي بالديوان شمس بغردتشينا دقيت باطشينا شمسية زرقاء شمسية زرقاء ما شاد ملكي برنقان عشقيت مؤمنة شيشة دنيا شابي منا ملكي Şurada çok yokuş olduğu için bir dinlenme alanı yapmışlar. Buradaki yapıları da İl Özel İdaresi'nin yaptığını görüyorsunuz. Köye şöyle genel bir manzara eşliğinde bakacak olursak kayanın dağın eteklerine yapıldığını görüyorsunuz. Ya zaten bölgenin taşlarını kullandıkları için çok da göze fark edilir şekilde görünmüyor. Doğayla, tabiatla tamamen uyumlu bir yapı. Bu evlerin arka tarafları kayalara oyulmuş mağaralardan oluşuyor. Belki o yüzdendir adı Mağara Köy olarak adlandırılmış. Burada tırmanmaya çalışan insanları görüyorsunuz. Tırmandığım için biraz terledim. Bir de soluk soluğa kaldım.
Nefesim çıktıysa affedin. Ezidilik ayrı bir din. Müslümanlık, Hristiyanlık ya da diğer bir dinle hiçbir bağlantısı yok. Şöyle de deniyor bazı yerlerde, Yezidilik. Aslında bunlar kendi kullandığı tabirler değil. Ezidilik, Ezidi kavramını kullanıyorlar. Şimdi Yezidi deyince sanki Müslümanlığın bir kolu gibi değerlendiriliyor. Fakat Müslümanlıkla hiç bağlantısı yok. Gel aşkım benim, gel. Ezidilik kendi başına bir inanç, tamamen kendi bir takım kuralları olan, kaideler olan bir inanç şekli. Ezidilikte kast sistemi var. Pirler, şıhlar, şeyhler vesaire gibi katmanlar var. Bu katmanlar arasında kız alıp vermek mümkün olmuyor. Her katman kendi arasında kız alıp verir. Yine Ezidilerle evlenemezsiniz. Ezidiler küçük bir topluluk. Tabi dünya çapında nüfusları vardır. Belki milyonlar civarında. Ama kendini korumaya almış bir topluluk. Kız vermezler. Kız da muhtemelen almıyorlardır başka bir yerden. Yani başka inançlarla evlenmek pek hoş karşılanmıyor. Anıta çıkalım. Köye hakim bir tepe. Oldukça güzel bir alan. Şöyle güzel bir tavus kuşu resmedilmiş. Parke taşları döşenmiş şuralara, yukarılara kadar. Artık araçların tırmanması da mümkün. Şu en tepede bir kale benzeri bir yapı var. Şimdi şu gördüğünüz yerde bütün insanlık için, bütün dünyanın iyileşmesi için, güzelleşmesi için dualar ediliyor. Burada da bir takım dertleri olan, sıkıntısı olan, içeride dua eden bir hanımefendi var. Ona gidip dualar ettiriyorlar ve şifa arıyorlar. Burada da 7 tane melekleri var. Her birine dualar ediyorlar. Öperek ilerliyorlar. Önemli bir alan onlar için. Arkada yine beşiğin olduğu bir kutsal alan var. Orada da dua ediyorlar. Burada yine birçok insanın mezarı var. Baktığınız zaman bazı mezarların üstü kubbeli. Bakın oradaki insanlar da çıktılar göründüyse. O içine girip dua edip çıkıyorlar. Bu yolun diğer tarafında da bir mezarlık var. Bilinçli mi ayırdılar yoksa yol geçtiğim için ayrıldı bilmiyorum. Orada bu kadar kutsal alan yok, hatta hiç yok. Ama yine de mezarlar var. Evet, burada da bir ağaç görüyorsunuz. Fıstık ağacına benziyor açıkçası bu. Fıstık ağacı olabilir. Şöyle gördüğünüz dua edip bağladıkları bez parçalarını, çaput parçalarını görüyorsunuz. Anadolu'da da birçok yerde yaygındır. Bakın gördüğünüz gibi burada da var. Dualar ne diyorlar ve buralara dileklerini sunuyorlar. Birçok Ezidi köyündeki ziyaretlerde bir ağaç oluyor. Böyle ya da birçok ağaç oluyor. Bu şekilde dileklerini sundukları, çaputlarını bağladıkları dalları görebiliyorsunuz. Ağacın pek cinsi önemli değil anlaşılan. Burada da bir incir ağacı var. Bu da bir incir ağacı. Buna da yine dileklerini sunmuşlar. Ağacın ne olduğundan ziyade nerede olduğu sanırım biraz daha kutsallık barındırıyor diyebiliriz. Şimdi tören daha başlamadı. Sanırım fazla katılım yok çevre köylerden gelen Ezidiler tarafından.
katılımın olmasını bekliyorlar. Yine burada bir kapı görüyorsunuz. Küçük bir kapı bu. Eğilerek geçiliyor. Ayakkabılar çıkıyor dediğim gibi. Buradan ilerliyorlar. Bu betonları çorapsız yalın ayak. Bakın ayakkabıyı ben de çıkarttım. Yalın ayak yürüyüp o ibadet alanına ilerleyecekler. Bu şekilde süreç seyrediyor. Daha orayı da açmadılar. Geçen sene açıktı. Bu sene açmadılar. Bakınız şöyle göstereyim. Bu diğer kapı. Eğilmeden girilen kapı. Burada ayakkabılar çıkartılıyor. İnsanlar içeri giriyorlar. Birçok ayakkabıyı da görebilirsiniz. Şurada gördüğünüz yapı yemeklerin yapıldığı ve yenildiği alan. Şu anda tören için hazırlık yapıyorlar. Kıyafetler geldi. Yani kıyafet de demeyelim de renkli bir takım kumaşlar. Sanırım töreni yönetecek pir burada. هذا باب يستملي هلا سلطاني يا هلا خاطري قوام مجبورة هلا طاوس ملكة هلا شفاجة هلا سلطانيتيا قوام مجبورة بشين يا طاوس ملك خاونا من بجنبش نبي باهولي أسد خالي سلطانيتيا هلا طاوس ملكة هلا هوا أسنا الكايا فتاوى زيادة بكات هركسك حاضر بو هيجانا أو سلطان ميرانا أو باب الشيخ عبدالي واني وصل رنكي أي ميرانا أو باب بابادي تودر محنف وعادي هيجانا أو سلطان ميرانا أو باب الشيخ بابكي واني وصل رنكي هيجانا أو سلطان ميرانا هلا سلطانيزيا نشتي بالحزراتي هيجانا أو سلطان ميرانا أو باب بابادي تودر محنف فؤادي هيجانا أو سلطان ميرانا كرمك دستوري خداني مالي شغاد من الشيخ فقير شيخ علي شمسانا غلام يا نجم عذبون وليا في المنانا يا شيخي علي بدني تمانا أو البدر يقولها بل كلام كسر يا شاش هذا ما شكل سر المتاع في الدوام هلا تاوس ملك هلا قبا بيرا فاتا تمام ده هلا سر تاوس
Hamdana Hakimi Ya Şeşim Rahmani Dualar edilerek şu gördüğünüz kubbeli yapıların üzerinde şu renkli kumaşlar var. Onların her biri tek tek sırayla, şunlar örneğin, şu sıradakiler değiştirildi, şu değiştirildi yenileriyle. Orada var, burada var. Sırayla değiştiriliyor. Bak şu anda yine bir değiştirme işlemine şahit oluyorsunuz. Köz kullanılarak tencere, tava benzeri bir yapı içerisinde tütsüler yakılıyor. Tütsüler eşliğinde dualar ediliyor. Sonra yeni, daha önceden hazırlandığı belli olan, çünkü bir valizden çıkardılar, o kumaşlar, adına ne deniyor bilmiyorum, değiştiriliyor. Muhtemelen bir sonraki seneye kadar o kumaş burada duruyor. Hola bilyakataya. Hola şehsina. Grane. Bravo, daha rakıyım. Tamam, ve bla bala. Dabiya betel fare Kakiya Şeyh Adi Ay pire o mubkulamo Kovade ya beci Dale cemad bul merida Pil blano giyano desa Ay 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 pire giyano desa. Burada 7 melek için yapılmış bir anıt görüyorsunuz. Dikkat ederseniz 7 tane kubbe görünüyor. Kubbelerin üzerinde hilal görüyorsunuz. Ezilerde güneş, hilal, yıldız gibi semboller önemli, kullanıyorlar. Burada dua etmek için, mum yakmak için alanları var ve burada her melekleri için bir isim var. Şehadi, Melek Şehsin ya da Sehsin, Melek Şemseddin, Melek Fehreddin, telaffuzuma kusura bakmayın, Melek Sıcadin, Melek Nasırdin, Melek Şahubekir. 7 tane melek, her biri içinde şöyle mum yakılan bir sunak diyeceğimiz bir alan bulunuyor. Tavus kuşu kabartmalarına dikkat ediniz. Burada yine duaların edildiği yerlerden birisi, içerisinde bezler var renkli renkli. Onları defalarca bağlayıp düğümlüyorlar. دنيا ما حمشكا دنيا ستري بحرب دنيا ابن بيقولوا شي شكل دو ساوي حرب بين شان دنيا بس انسان هبد بكوجي ام ناخذن ام لطي يزيد ام ناخذن جو كيزك كل حرب دريندار ببي ام ناخذن انسانتي بن ام خوازن دنيا ابابي دنيا خوش بي ام تفد يا شميش ببن از بي تشتي خوازم وتبخير هاتي سسرا سرجava. Ezidilerde mezar çok kıymet gören bir şey. Bakın, burada muhtemelen bir aile mezarlığı, etrafı çevrilmiş. Evet, içine şöyle bir göz gezdirelim. Görüyorsunuz burada 2 kişinin, Latife Tunç ve Atmanoğlu Hızdin Tunç. 32 doğumlu Hızdin 2015'te vefat etmiş. Latifa da 32 doğumlu ve 2001'de vefat etmiş. Bu aile kabristanı bu şekilde çeviriyorlar. Yine dikkat edin, mezarlarda güneş sembolünün olduğunu göreceksiniz. Bunlar bir tık daha eski mezarlar. Yeniler şu yukarıda var, biraz daha işte granit kullanarak defnediyorlar. Yine şurada çevrili olduğunu görüyorsunuz. Şuralarda da daha eski mezarlar olduğunu düşündüğüm yapılar var. Bakın şu taşlar, öyle tahmin ediyorum. Tabii ki bir bilgim yok. Çok belki eskidir. Hani böyle taş yapılar oluşturma imkanları yoktur, bilemiyorum. Bakın şurada
Şurada bir granit mezar görüyorsunuz. Şu ileride de var bir, şunların arkasında granit mezar. Bir düzen içerisinde defnetmişler görüyorsunuz. Şöyle ölen kişilerin fotoğraflarını görebiliyoruz bazı mezarlarda. Bakın güneş sembolleri. Yine böyle bir anıt haline getirilmiş bir mezar. Şöyle baktığımız zaman Nahmet Tunç Binoğlu diyor. Tavus kuşu da görünüyor. Buralarda böyle. Bu mezarlık diğer mezarlıklardan ayrı. Böyle kilitler de koymuşlar. Yine bakın Almanya'da çok Ezidi var. Görüyorsunuz Almanca yazan bir dua sanırım, öyle bir şey. Çiçekler koymuşlar. Evet, bahsediyordum. Ezidiler 70'lerden bu şeyle başlıyorlar. Hani bilirsiniz, çevrenizde vardır. Almanya'ya gerçekleşen işçi göçüyle başlıyorlar. Sonra yavaş yavaş Avrupa'ya göçmeye başlıyorlar. Özellikle 80'lerde bu göç yoğunlaşmış ciddi derecede. Almanya'da ve Avrupa'nın birçok şehrinde Ezidiler artık yaşamaya başlamışlar. Günümüzde ise neredeyse hiç yok denecek kadar az. Belki çok yaşlı insanlar vardır. Yani 500'ü geçmediği söyleniyor. En fazla Türkiye'de yaşayan, yani devamlı ikamet eden 500'den. O muhtemelen onlar da çok yaşlı insanlardır diyebiliriz. Şöyle oldu, Midyat'a bu Irak'taki savaşlar filan, IŞİD saldırıları vesaire gibi durumlarda bir kamp kurdular. O kampta bir müddet Ezidiler barındı. Tabii şimdi kamp dağıtıldı, kapatıldı ama hala Midyat'ta merkezinde Irak'tan gelmiş olan Ezidiler yaşıyor. Bazen karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Mağara köy neden deniyor? Girelim bakalım içeri. Evet, bu gördüğünüz yapılar, şu duvar kısmı, şu önü elimle gösterdiğim orası oyma, şurası taşları dizme. Evet, giriyoruz içeri. Bu gördüğünüz yapı, buralar oyma. Şu anda örme bir duvara sol tarafa döndüm. İçeri giriyorum. Hayvan gübresi var yerlerde. Burada koçerler hayvan beslemiş. Şimdi şurada bir zamanlar kullanılan pencereler görünüyor. Duvarlar, pencereler. Şuraya oyma bakın. Oyulmuş bir oda görüyorsunuz. Buradan giriyoruz. Buralar bayağı bir tünel. Bakın buradan girdikçe yine devam ediyor. Evet, odalar devam ediyor da fazla girmeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Issız bir yer neticede. İşte burası da bu köye adını veren evlerden bir tanesi. Gördüğün zaman dışarıdan küçücük bir ev olarak, fakat yapı olarak da baktığın zaman devasa görünüyor. Bakın. Şöyle yapalım. Yine bunun üst kısmında devam eden evleri görüyorsunuz. Altları mağara, üstleri yapılmış ev. Neyse, şu evi göstereyim. Bakın, çok katlı aslında. Birinci kat, ikinci kat. Yani yukarıdan saydım. Altta var üçüncü kat. Muhtemelen bir kat daha var, 4. Şu benim girdiğim yeri de sayarsak şuradan girdim. Burası da 5. 5 katlı bir yapı görüyorsunuz. Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağaraköy'deyiz. Burada bugün gerçekleşen şenliğe dair izlenimler ortaya koydum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kanalımı takip edebilir ve beğenide bulunabilir. Aklınıza takılan bir takım sorular varsa da sorabilirsiniz. Bilgim yettiğince cevaplamaya çalışacağım. İyi günler diliyorum.